Sokoke orman kedisi veya Afrikan Shorthair olarak da bilinen sokoke, Doğu Kenya'da Sokoke ormanlarında herhangi bir insan müdahalesi olmadan tamamen doğal seçilim yoluyla evrimleşmiş dünyanın nadir kedi ırklarından biridir. Afrika'nın yerli kedi ırkları arasında gösterilen sokoke, Kenya'daki Arabuko Sokoke ormanında ortaya çıkmıştır. Ortaya çıktığı ilk seneler vahşi bir kedi olarak tanımlansa da bugün artık evcil bir kedi olarak sahiplenilmekte ve evlerde yaşamaktadır. Bu cinsin inanılmaz derecede benzersiz bir kürk yapısı vardır. Bununla beraber arkadaş canlısı bir kişiliğe, atletik yapıya, zeki ve sosyal mizaca sahiptir. Vokaldir. Özellikle sahibiyle beraber sohbetlere çok düşkün olduğu bilinir. Bu da onu dikkate alınması gereken bir kedi cinsi yapar. Bazı zaafları da yok değil. Örneğin, sevimli ve rahat bir arkadaş arıyorsanız, Sokoke kedisini biraz soğuk bulabilirsiniz. Bu cins, insan dostlarından hoşlanır fakat çok haşır neşir olmaz. Ancak kendi şartlarında bir yakınlık kurmak ister. Mesela kucaklanmaktan ve sahiplerine sokulmaktan hiç hoşlanmazlar. Bunun yerine aile üyelerini takip etmeyi ve boş zamanlarında özellikle de sahibinin yanında dinlenmeyi tercih eder. Her kedinin kabul edilebilir, iyi ve kötü yanları yok mudur ki? Sokoke kedisi de iyisiyle kötüsüyle hoş bir Afrika evcil kedisidir. Gelin, bu cinsin kişilik özelliklerine biraz daha detaylıca bakalım. Kökeni itibariyle vahşi bir kedi olmasına rağmen Sokoke kedisi kolayca evcilleştirilebilir bir kedi cinsidir. Arkadaş canlısı bir kedi türü olan Sokoke kedisi, sahibine karşı olan sevgisini evin içerisinde onu takip ederek her zaman gösterir. Kucağa alınmaktan pek hoşlanmasa da kendisiyle ilgilenen insan dostuna her zaman karşılığını vermeye can atar. Onu takip eder, koltukta yanına kıvrılır ve her defasında melodik sesler çıkararak sevimliliğini sahibine gösterir. Sanki doğuştan bir geveze gibidir. Ortada hiçbir şey yokken bile saatlerce mırıldanmayı sürdürebilir. Aslına bu onun çevresinde bulunan insan dostlarına verdiği bir sevimlilik göstergesidir. İnsan dostlarıyla çok fazla haşır neşir olmasa da özellikle kendisiyle ilgilenen sahibine her fırsatta bağlılığını göstermeye çalışır. Örneğin sahibi dışarıdan geldiğinde onu coşkuyla karşılamak için kapıya koşar, ayaklarına dolanır. Kısacası birlikte yaşadığı insanlara karşı çok sadıktır. İster onlar dinlenirken olsun, ister oyun esnasında olsun, çoğunlukla aile üyeleriyle birlikte olmaya can atar. Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. Sokoke, kalabalık aileler için uygun bir kedi cinsidir. Zira uzun sürede yalnız kalmaya gelemiyor. Oldu ki bir süre kadar ev içerisinde yalnız başına kaldı, strese kapılabiliyor. Söz konusu bu sürenin hem fazlalaşması hem de devam etmesi onda ilerleyen evrelerde agresifliği de ortaya çıkarabiliyor. Dolayısıyla yalnız yaşayan bireyler için ideal bir kedi türü değildir. Sosyal ve girişken bir kedi türüdür. Kalabalık aileler için uygun bir evcil kedi türü olduğunu bir önceki paragrafta bahsetmiştik. Dolayısıyla Sokoke kedisi çocuklarla, diğer cins kedilerle ve hatta iyi huylu köpeklerle bile aynı ortamda yaşayabilmektedir. Çocuklara zarar vermeden onlarla oynamakta, diğer cinsten kedi ve evcil köpeklerle aynı ortamda vakit geçirebilmektedir. Bununla birlikte eve gelen yabancılardan da kaçıp bir yere sinmek gibi bir özgüvensizliği yoktur. Oldukça atletik bir yapıya sahiptir. Ev içerisinde devamlı bir şeyler arıyormuşçasına dolanır durur, gözüne ilişen açık dolap veya çekmeceleri kurcalamaktan kendini alıkoyamaz. Bu cinsin bir diğer belirgin özelliği de suyu seviyor olmasıdır. Diğer birçok kedi ırkının aksine sudan keyif alıyor olması, onu kapısı açık unutulmuş banyo gibi yerlere gitmekten alıkoymamaktadır. Fakat onun olduğu bir evde akvaryum canlılarının da her zaman tehdit altında olduğu unutulmamalıdır. Sokoke kedisi, Afrika yerli kedileri arasında en zeki kedi türlerinden biri olarak sayılmaktadır. Dolayısıyla eğitilmesi çok da zor olmayan bir kedidir. Enerjik ve dikkatli Sokoke kedisinin iyi planlanmış bir eğitimle öğrenemeyeceği şey yoktur. Zaten genellikle de oldukça uyumludur. Sahibinin verdiği komutları yerine getirmek için her zaman heveslidir. Yeri gelmişken bu cinsin tırmanmayı ve zıplamayı sevdiğini de hatırlatmak isteriz. Kedi ağacı
Tırmalama direği, onun olduğu evde mutlaka olması gereken eşyalardandır. Ve tabii ki yüksek yerlerde kırılabilecek dekor eşyaların Sokoke kedisi tarafından devrilme riskine karşılık önlemi alınması unutulmamalıdır. Son olarak Sokoke kedisi, saygılı ve sevecen karakteri sayesinde her yaştan insanla harika bir uyum sergileyebilmektedir. Bu doğal kökenli birkaç tanınmış ırktan biri olan Sokoke kedisi, uzun yıllar iyi bir arkadaş olabilecek kedi türlerinden biridir. Sokoke, Kenya'nın Sokoke ormanlarında tesadüf eseri keşfedilmiş bir kedi türüdür. Herhangi bir insan müdahalesi olmadan tamamen doğal seçilim yoluyla evrimleştiği bilinse de Sokoke kedisinin ortaya çıkışı hakkında iki teori ortaya atılmaktadır. Sokoke, az sayıdaki doğal kedi ırklarından biridir. Bu orta boy, kedi cinsi olağanüstü atletik bir yapıya sahiptir. Yağsız, kaslı ve atletik vücuda sahip orta boy kedi türüdür. Arka bacakları ön bacaklarından hafif biraz daha yüksektir. Lekeli, açık kahverengi ve kestane renginde tekir desenlerden oluşan kısa ve ince tüylü bir kürke sahiptir. Benzersiz bir kafa yapısı ve yüzü vardır. Çoğu evcil kedinin kulaklarına kıyasla uçları yuvarlak bir çift kulağa sahiptir. Kafa yapısı vücudunun geri kalanına kıyasla küçüktür. Düz ve uzun burnu, kehribar veya yeşil tonlarında oval gözleri vardır. Erkek Sokoke kedisi tipik olarak dişiden daha büyüktür. Sokoke kedisinin kafa yapısı vücuduna oranla çok küçüktür. Kafa kama şeklini andırmaktadır. Elmacık kemikleri belirgin bir şekilde dışa çıkıktır. Geniş ve düz bir burnu, badem şeklinde geniş bir göz yapısı vardır. Çene oldukça güçlüdür. Bıyık petleri belirgindir. Boyun kısmı ise kısa ve dardır. Orta büyüklükte ve dik bir kulak yapısına sahiptir. Diğer evcil kedilerin kulaklarına göre nispeten daha yuvarlak uçlu kulakları vardır. Tabanda geniş başlar ve hafif yuvarlak formda son bulur. İki kulak arası mesafe neredeyse 1,5 kulak genişliği kadardır. Kulak içlerinde tüylenme görülmektedir. Sokoke kedisinin badem şeklinde orta büyüklükte gözleri vardır. Gözlerin kenarları kulak tabanlarına doğru hafif yukarı eğimlidir. İki göz arası mesafe bir göz genişliği kadardır. Göz rengi genellikle kehribar ve yeşil tonlarında görülmektedir. Bacaklar uzun ve incedir. Sokoke kedisinin atletik bir cins olmasında en önemli rolü bacakları oynar. Arka bacakları ön bacaklardan biraz daha yüksektir. Gövdesinde görülen tekir desenler bacaklarda da kendini gösterir. Uzun ince bacaklar orta ile küçük oval patilerle son bulur. Bu cinsin kuyruğu belirgin bir şekilde kırbacı andırır. Vücuduna oranla uzun bir kuyruk yapısına sahiptir. Tabanda kalın başlayan kuyruk sonlara doğru incelerek son bulur. Orta ila uzun kuyruğunda vücudunun geri kalan kısmındaki desenlere rastlanır. Bu cinsin kuyruk ucu tamamıyla koyu renklidir. Sokoke kedisi kısa ve çok ince bir tüy yapısına sahiptir. Tüyleri son derece parlaktır. Kısa tüyleri çok az bakım gerektirir. Tüy dökme oranı da oldukça düşüktür. Haftada yalnızca bir kez fırçalamak tüylerinin bakımı için yeterli olmaktadır. Sokoke kedisi genellikle açık kahverengi ve koyu kestane kahvesi renginde, kürke ve üzerinde lekeli tekir desenlere sahiptir. Desenler vücudun tamamında, kuyrukta, baş ve ayaklarda görülmektedir. Boyun ve karın kısmında ise açık kahverengi bir renk hakimdir. Sevgili kedi dostları, bu tür videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olun.